Hepinize selamlar dostlarım. Yine bir projeye giriştik biliyorsunuz. İlk videomu paylaştım. Aracın daha önce hasar almış bir kısmı vardı. Sol çamurluk üzerinde otoparkta meçhul birisi çarpmıştı. Kimin çarptığını da asla öğrenemedik. Şimdi dün onunla ilgili ilk çalışmaya olan kaporta düzeltme işlemini yaptım. Ardından da bugün malzemelerimi hazırladım. Size bu malzemeleri tanıtacağım. Yarın da boya işlemine geçeceğim. Önce macun, zımpara macun, ardından astar, ardından boya ve ardından vernik. 2 gün izin aldım bu işlemler için işten. Şimdi size tek tek bu işler için gerekli malzemeleri tanıtayım dostlarım. Bu bir tanıtım videosu olsun. Öncelikle ilk yapmamız gereken iş biliyorsunuz ki zımpara. Macun çatlakları var. Bu macun çatlaklarını gidermek için benim çeşitli ebatlarda kalından inceye doğru zımparalarım var. 100'lük, 600'lük, 800'lük, 1000'lik, ardından 1500'lük, 2000'lik, 2500'lük ve 3000'lik. Çok ince olanlar daha çok far, stop lambası gibi detay işlemlerinde kullanıldığı için bizim şu anda çok işimize yaramayacak. Biz genelde 600, 800, 1500'e kadar çıkacağız. En fazla 2000'e kadar. Önce güzel detaylı bir zımpara yapıp oradaki macun çatlakları var biliyorsunuz. Onları gidereceğiz. Birazdan yukarıya koyacağım, fotoğrafını görürsünüz. Şu anda görüyorsunuz, editlerken videoyu koyacağım. Şu macun çatlaklarını gidereceğiz. Daha sonra da zımparaladığımız bu yüzeyi pürüzsüz bir hale getireceğiz. Evet, bunlar için tabii ki koruma ekipmanlarımız var. Eldivenlerimiz, gözlüğümüz. Şurada toz örtümüz. Herhangi bir toz vesaire aracımızın diğer bölümlerine gelmesin diye. Evet, ilk başta size ürünümüzü tanıtalım. Macunumuz. Bildiğiniz polyester çelik macun. Bunu internet üzerinden almıştım. Bununla ezik kalan, pürüzlü kalan yüzeyleri kapatacağız. Şu da üzerindeki sertleştiricisi. Bundan da az bir miktar koyup sertleşmesini sağlayacağız. Şu Dion'un şöyle yoklama macunu diye geçen, son kat macunu diye bilinen turuncu pembe renkli macunu. Şu macun sürmek için çelik diye tabir edilen ama ben çeliğini almadım. Daha esnek, daha kavraması iyi ve yüzeyleri hissettirecek şekilde, boşluk bırakmayacak şekilde bir spatlamız. Şu iki süngeri zımpara yaparken kullanacağım. Zımpara kağıdını sarıp eğimli bir yüzey olduğu için eşit yüzeyde her tarafa dağılmasını sağlayacak bu zımparanın. Eşit yüzeyde baskı yapmasını sağlayacak. Gelelim boyalarımıza. Bu boyaları arkadaşlar boya malzemesi satan yerlerden temin edebilirsiniz. Bu astarımız. Sprey astar. Bunu kullanacağım. Zımpara işlemi, macun işlemi bittikten sonra ve pürüzsüz bir yüzey elde edildikten sonra bu astarı kullanacağım. Önce yüzeyi güzel bir şekilde astarlayacağız. Son macun işlemlerinden sonra. Ardından astar işlemimiz bittikten sonra özel olarak arabanın boya kodu olan Honda'nın MH552M kodunda özel hazırlattığım boyayı uygulayacağım. Bu benim arabanın Sebring Silver yani gümüş boya kodu. Bunu boyacılarda bunları hazırlatabilirsiniz. Birebir sprey tabancalarındaki boyayla aynı boya. Hiçbir farkı yok. Bu da verniğimiz. Parlak vernik. Hazır vernik olduğu için Casati'nin parlak verniği. Aynı verniği kullanıyorlarmış zaten. Bunu kullanacağız. Kaliteli bir verniktir. Ayrıca bende şurada birçok seçenek mevcut. Bunları da şöyle göstereyim. Baktığımız zaman epey bir malzeme var. Parlak vernik seçeneklerinden, mat vernik seçeneklerinden, vernik tiplerinden olsun. Ama bu Casati kaliteli bir vernik olduğu için bunu kullanacağım. Yine şu pembe renkli sıvımız, şu Megahertz konteynerde olan bildiğiniz bu sabunlu su. Zımpara yaparken ıslak zımpara yapacağımız için bu sabunlu su çok etkili olacak. Bunu da geceden hazırladım. Her türlü aşamayı bitirdik. Aracımız bitti diyelim. En son çok önemli bir kat var arkadaşlar. Cila katı. Cila katını da Megahertz'in Gold Glass karno boğası ile yapacağım. Ve bu işlemi bitireceğim. Bizim için gerekli malzemeler bunlar. Bunları toplaman da belli bir zaman aldı. Elimde birçok malzemem vardı ama bir kısmı bulunmayanları toparladım. Şimdi kısmetse yarın sabah kalkıp işleme detaylı şekilde
Zımparadan başlayalım dostlar. Önce zımpara ve ardından macun. Yarın büyük ihtimalle bunlar geçecektir. Astar ve boya diğer gün olacaktır. Çünkü zımpara ve macun kısmı, yani yüzeyin hazırlanması çok önemli bir kısım olduğu için epey bir vaktimizi alacaktır. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz bunlar. Size bu akşam bunları da tanıtmak istedim. Hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.